Bir kral kendi gezegeninden kaçarsa bu sadece bir sürgün müdür yoksa insanlık tarihinin en eski anlatılarından birinde dünyaya atılan ilk adım mı? Kayıp Listeye hoş geldiniz. Bugün Sümer Tabletleri serimizin ikinci bölümünde Alalu'nun yasak sayılan bir rotaya nasıl girdiğini, karanlık göklerden geçerek dünyaya nasıl ulaştığını ve bu yabancı gezegende aradığı şeyin gerçekten bulunup bulunmadığını anlatıyoruz. Bu bölümde karşımıza çıkan hikaye klasik bir yolculuk anlatısı gibi başlamıyor. Çünkü Alalu için geri dönüş neredeyse imkansızdır. Nibiru'da kalırsa yenilmiş bir kral olarak yok sayılacaktır. Yola çıkarsa ölümle yüzleşecektir. Ama onun zihninde tek bir düşünce vardır. Eğer dünyada altın varsa kaybettiği iktidarı yeniden pazarlık konusu yapabilir. Alalu artık eski gücüne sahip değildir. Tahtı kaybetmiştir. Nibiru'da kalmak onun için sessiz bir son anlamına gelir. Bu yüzden önündeki seçeneklerden en tehlikelisini seçer. Hiç kimsenin cesaret edemediği yasak bölgelere doğru ilerlemek. Onun amacı sıradan bir kaçış değildir. Bu hesaplanmış bir hamledir. Çünkü eski anlatılara göre göklerin derinliklerinde karla kaplı bir dünya vardır. Bu dünya başlangıca ait sırlarla bağlantılıdır ve belki de Nibiru'nun kurtuluşu için aranan altın orada saklıdır. Alalu kendi aracına biner. Arkasında kaybettiği sarayı, ailesini, halkını ve eski ünvanını bırakır. Önünde ise karanlık, bilinmeyen gezegenler ve parçalanmış taşlardan oluşan ölümcül bir kuşak vardır. Alalu'nun aracı, Nibiru'nun göklerinden ayrıldıkça gezegen yavaş yavaş küçülmeye başlar. Bir zamanlar ona hükmettiği dünya, şimdi arkasında kalan kızıl bir küreye dönüşür. Aşağıya baktığında Nibiru'nun parlayan atmosferini, derin yaralarını ve çalkantılı örtüsünü görür. Ama her geçen an o görüntü biraz daha uzaklaşır. Önce büyük bir dünya gibidir. Sonra küçük bir meyve gibi görünür. En sonunda karanlığın içinde kaybolur. İşte o anda Alalu'nun içinde ilk tereddüt belirir. Geri dönmeyi düşünür. Çünkü artık yaptığı şeyin ağırlığını hissetmektedir. Bu sadece bir yolculuk değildir. Bu, kendi kaderini göklerin karanlığına teslim etmektir. Fakat korku uzun sürmez. Gururu pişmanlığın önüne geçer. Alalu rotasını yeniden sabitler. Gökler sessizdir. Uzak yıldızlar karanlığın içinde titreyen küçük işaretler gibi görünür. Alalu'nun aracı binlerce ölçülük mesafeyi geride bırakırken artık Nibiru'nun güvenli alanından tamamen çıkmıştır. Bu yolculukta karşılaştığı her göksel varlık eski kozmik düzenin bir parçası gibidir. Bir gezegen onu uzaktan karşılar. Bir diğeri geçiş yolu gibi önünde belirir. Mavi, yeşil, buzlu ve devasa dünyalar Alalu'nun çevresinden ağır ağır geçer. Ama Alalu onları sadece izler. Çünkü onun hedefi bu gezegenler değildir. O, başlangıç anlatılarında geçen kar renkli dünyayı aramaktadır. Bu yolculukta her gezegen bir işaret, her geçiş bir sınavdır. Ve Alalu'nun en büyük sınavı henüz başlamamıştır. Alalu, dış göklerin büyük varlıklarının yanından geçerken onların ihtişamını görür. Biri duru suların mavisini taşır. Bir diğeri yeşilimsi mavi ışığıyla tanınır. Başka biri halkalarıyla karanlığın içinde neredeyse bir taç gibi parlar. Fakat en büyük korku dev gezegenlerin alanına girdiğinde başlar. Karşısında muazzam bir göksel güç yükselir. Bugünkü adlarıyla düşündüğümüzde bu anlatı bizi Satürn'ün halkalarından Jüpiter'in dev gövdesine kadar götürür. Alalu bu dev kütlelerin çekimini aracının hızında hisseder. Rota kayabilir, araç savrulabilir, yolculuk burada sona erebilir. Ama o devam eder. Çünkü kaybedecek çok az şey kalmıştır. Sonra Alalu yolculuğun en tehlikeli yerine yaklaşır. Dövülmüş bilezik. Bu isimle anlatılan bölge taşlardan,
kırılmış parçalardan ve başıboş kayalardan oluşan ölümcül bir kuşaktır. Modern yorumla baktığımızda bu bölge asteroid kuşağını çağrıştırır. Alalu için burası sadece bir engel değildir. Burası geçmişte araçları parçalayan, geçişe izin vermeyen, karanlıkta bekleyen bir tuzaktır. Sanki göğün içinde kırılmış bir savaş alanı vardır. Taşlar sessiz durmaz. Hareket eder, çarpışır, savrulur ve yaklaşan her şeyi tehdit eder. Alalu artık kararını vermiştir. Bu kuşağı aşamazsa dünyaya ulaşamayacaktır. Dünyaya ulaşamazsa altın da, kurtuluş da, pazarlık gücü de hayal olarak kalacaktır. Alalu aracının gücünü artırır. Karanlıkta yaklaşan kayalar sanki canlıymış gibi üzerine gelir. Bir tanesi aracın yolunu keser. Bir diğeri yan taraftan savrulur. Bütün kuşak onu durdurmak ister gibi görünür. Alalu geri çekilmez. Aracındaki ateş gücünü kullanır, önündeki kayaları dağıtır, yolu açmaya çalışır. Her hamle ölümle yaşam arasındaki çizgidir. Bir an için gök tamamen taşlarla dolar. Sonra karanlığın içinde ince bir geçit belirir. Alalu bu geçidi görür ve aracını oraya yönlendirir. Dövülmüş bilezik sanki bir kapı gibi açılır. Bu geçiş onun için sadece fiziksel bir zafer değildir. Aynı zamanda eski düzenin dışına çıkıp yeni bir kader alanına girdiğinin işaretidir. Tehlikeli kuşak geride kaldığında Alalı'nın önünde kızıl kahverengi bir gezegen belirir. Bu gezegen bugünkü adlandırmayla Mars'ı çağrıştırır. Alalu ona uzun süre bakamaz. Çünkü rotası hızla ilerlemektedir. Ve sonra aradığı şey görünür. Karanlığın içinde mavi, beyaz ve kahverengi tonlarla parlayan bir dünya yükselir. Kutup bölgeleri karla kaplıdır. Orta kuşaklarda kara parçaları ve sular seçilmeye başlar. Bulutlar ince bir örtü gibi gezegenin üstünde dönmektedir. Alalu, Nibiru'dan daha küçük ama yaşam belirtileri taşıyan bu gezegene bakar. İşte hedef budur. Kar renkli dünya. Bizim bildiğimiz adıyla dünya. Alalu, dünyanın çevresinde dönmeye başlar. Aracından aşağıya doğru tarayıcı ışınlar gönderir. Kara parçalarını, denizleri, koyu renkli bölgeleri ve suların altını inceler. Sonra beklediği işaret gelir. Tarayıcı, koyu bölgelerin altında ve sularda altın izleri gösterir. Alalu için bu an yalnızca bir keşif değildir. Bu, bütün yolculuğun anlam kazandığı andır. Çünkü Nibiru'da ihtiyaç duyulan şey altındır. Eğer dünya gerçekten bu madeni barındırıyorsa, Alalu artık yenilmiş bir sürgün değil, elinde kurtuluş vaadi taşıyan biri olabilir. Ama bir sorun vardır. Dünyaya inmek kolay değildir. Gezegenin çekimi, atmosferi ve yüzeyi bilinmemektedir. Alalu'nun önünde yeni bir sınav vardır. Bu yabancı dünyaya sağ kalabilmek. Alalu, aracını dünyanın çekimine bırakır. Atmosfere girdiğinde dış yüzeyde korkunç bir ısı oluşur. Kanatlar parlar, araç sarsılır. Göğün içinden gelen gürültü, yaklaşan çarpışmanın habercisi gibidir. Kontrol zorlaşır. Alalu inişi yavaşlatmaya çalışır ama gezegen onu kendi ağırlığına çeker. Bir anda her şey titrer. Araç gökyüzünden kopmuş bir taş gibi düşer. Sonra büyük bir sarsıntı olur. Alalu bilincini kaybeder. Uyandığında her şey sessizdir. Araç artık hareket etmemektedir. Dışarıda bambaşka bir gök, bambaşka bir toprak ve bambaşka bir dünya vardır. Alalu altın gezegenine inmiştir. Alalu çevresini tarar. Aracı kuru toprağın üzerinde durmaktadır. Yakınlarda geniş sazlıklar vardır. Uzakta tepeler görünür. Gökyüzü mavi ve beyazdır. Toprak koyudur. Etrafta onu karşılayan hiç kimse yoktur. Kıyafetini ve miğferini takarak aracın kapağını açar. Bir süre kapının eşiğinde bekler. Çünkü dışarısı tamamen yabancıdır. Sonra aşağı iner.
İlk kez dünya toprağına basar. Bu sahne anlatının en yalnız anlarından biridir. Alalu artık ne Nibiru'dadır ne de göklerin güvenli yolunda. Yabancı bir gezegende tek başınadır. Ailesi, tahtı, halkı ve geçmişi artık çok uzaktadır. Ama hayatta kalması gerekir. Çünkü altını bulduysa geri dönme şansı da bulabilir. Alalu önce çevresini inceler. Sazlıklara doğru gider. Suya temas ettiğinde soğukluğu hisseder. Fakat bu suyun içilip içilemeyeceğinden emin değildir. Daha sonra tepelerin ve yeşilliklerin bulunduğu yöne ilerler. Ağaçlar arasında meyveler görür. Kokuları tatlıdır. Birini koparır, tadına bakar. Meyve yenilebilir gibidir. Bu onun için ilk iyi işarettir. Sonra ormanın içinde durgun bir su birikintisi bulur. Yanındaki sınayıcıyla suyu ölçer. Sonuç umut vericidir. Su içilebilir. Alalu güler. Çünkü bu gezegende hava vardır, meyve vardır, su vardır. Yani dünya sadece altın taşıyan bir kaya değildir. Yaşamı destekleyen bir dünyadır. Alalu su içerken bir ses duyar. İnce, tıslayan, yabancı bir ses. Gölcüğün kenarında bir şey hareket etmektedir. Uzun, kaydan, bacaksız bir yaratık. Nibiru da böyle bir canlı görmemiştir. Alalu korkuyla silahına sarılır ve ışınını yaratığa yöneltir. Hareket durur, ses kesilir. Yaratığa yaklaştığında bedenini inceler. Uzun bir ip gibi kıvrılmıştır. Elleri yoktur, ayakları yoktur. Gözleri serttir, dili çatallıdır. Alalu bu canlıyı anlamaya çalışır. Acaba meyve bahçesinin koruyucusu mudur? Suyun efendisi midir? Yoksa bu gezegenin sadece ilk küçük uyarısı mı? Dünya ona hem yaşam hem de tehlike sunmaktadır. Alalu su ve meyve toplayarak aracına döner. Güneşin ışığı azalmaya başlamıştır. Hava hızla kararmaktadır. Bu onu şaşırtır. Çünkü burada gün Nibiru'dakinden çok daha kısadır. Zamanın akışı farklıdır. Göklerin düzeni farklıdır. Sonra ufukta soğuk, beyaz bir ışık yükselir. Alalu göğe bakar ve dünyanın yoldaşını görür. Kingu, yani bizim bildiğimiz adıyla Ay. Bu görüntü eski başlangıç anlatılarını hatırlatır. Gezegenler, yörüngeler, parçalanmış kuşak ve dünyanın uydusu. Alalu, duyduğu kozmik hikayelerin en azından bir kısmının gerçek olabileceğini düşünür. Ama hala doğrulaması gereken en önemli şey vardır. Altın. Şafak sökerken Alalu tekrar dışarı çıkar. Bu kez amacı sadece hayatta kalmak değildir. Dünyanın gerçekten kurtuluş madeni taşıyıp taşımadığını kanıtlamak ister. Balık giysisini giyer. Sazlıkların içine doğru ilerler. Suyu sınayıcıyla ölçer. Sonuçlar semboller ve sayılar halinde belirir. Ve sonra beklenen işaret gelir. Suda altın vardır. Alalu daha derine gider. Tekrar ölçer. Sonuç değişmez. Sazlıkların içinde suların taşıdığı izlerde altın bulunur. Bu anda Alalu'nun yalnızlığı, korkusu ve sürgünü bambaşka bir şeye dönüşür. Zafer duygusuna. Çünkü artık elinde sadece bir umut değil, bir kanıt vardır. Dünya, Nibiru'nun aradığı şeyi barındırmaktadır. Alalu aracına döner. Kıyafetlerini çıkarır, komuta koltuğuna oturur ve Nibiru'nun konumunu hesaplamaya çalışır. Göklerin döngülerini, gezegenlerin yollarını ve kader tabletlerinin bildirdiği rotaları yeniden düşünür. Sonra sözleri taşıyan sistemi hazırlar. Bu mesaj sıradan bir yardım çağrısı değildir. Bu bir pazarlıktır. Çünkü Alalu artık eli boş bir kaçak değildir. Altının yerini bilen kişidir. Nibiru'ya seslenir. Ben başka bir gezegendeyim. Kurtuluşun altınını buldum.
Nibiru'nun geleceği artık benim elimde. Şartlarımı dinleyin. Ve ikinci tablet burada biter. Bir sürgünün kaçışı dünyaya inişe dönüşmüştür. Bir kayıp kral, altın sayesinde yeniden güç kazanabileceğini düşünmektedir. Ama asıl soru şudur: Alalo'nun bu keşfi Nibiru'yu mu kurtaracaktır, yoksa dünyanın kaderini mi değiştirecektir? Kayıp listede biz bu anlatılara inanmak için değil, ayıklamak için bakıyoruz. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlara düşüncenizi yazmayı ve kayıp listeye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tablette bu mesajın Nibiru'da nasıl karşılandığını ve dünyanın artık neden sadece uzak bir gezegen değil, büyük bir planın merkezi haline geldiğini inceleyeceğiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.